yüz ölçümüne sahip. Tam orta kısmında ise bir kilise göreceksiniz daha sonra. Kiliseden bu geride kalan bölümü, yani şu görmüş olduğunuz bölüm Likyalılar bölümü, kilise ve kiliseden sonrası ise Romalılar bölümüne ait. Yani sol tarafa doğru baktığınız zaman ise küçük odacıklar göreceksiniz. Bakın sol tarafta biraz daha yoğunlukta. Görmüş olduklarınız ise mum odaları. İçerisinde mum koyup evi aydınlatmak için böyle bir sisteme başlıyorlar. Hemen sol tarafta görmüş olduğunuz kapı ise kilisenin kapısı bakın. Ön tarafında ise bir tane kabartma hıç işareti göreceksiniz şimdi. Fotoğraf çekmek isteyenler için burada biraz daha yavaşlayacağız. Romalılar döneminde ise artık burası daha da çok gelişiyor. Artık kekik yağı sıkarak, zeytinyağı sıkarak ve buraya denizcilik geliyor. Balıkçılık ulaşmaya başlıyor ve denizden ihracat yapmaya başlıyorlar ve daha çok zengin bir millet haline geliyor. Bakın ışığı takip ederseniz hemen tam orta kısmında işaretini görebilirsiniz. Ve yağmur sularını sarmışlarla biriktirerek içme suyu olarak kullanıyor. Ve sol tarafa doğru baktığınız zaman iki tane sarmış göreceksiniz bakın. Görmüş oldukları ise su sarmışları. Yukarı taraflara doğru baktığınız zaman ise evlerin daha büyük ve gelişkin olduğunu göreceksiniz. O zamanlarda kanalizasyonlar hep aşağı doğru akıttıkları için zenginler hep yamacın üst tarafında, fakirler ise aşağı tarafına koyuyorlar. Ve burası 90 yılından itibaren artık arkeolojik site olarak ilan ediliyor ve burada yüzmek, durmak, kalmak hepsi yasak burada. Ve buradaki kalıntıların birçoğu İstanbul'daki Rahmi Koç Müzesi'nde sergileniyor. Kekova ismini ise Kekik ve Keklikler, yani Kekik Ova, Keklik Ova'dan kısaltılarak bütün haritalı kitaplara Kekova olarak yazılıyor. Benim sanırım tekrar sol tarafa bakarsanız eğer büyük odacıklar göreceksiniz. Şimdi ileride biraz daha yoğunlukta. Görmüş olduğunuz büyük odacıkların içerisine taş ya da ahşap uzatıp evin ikinci katını ya da asfalt tavanına çıkıyorlar ve buradakiler evlerini hep iki katlı yapıyorlar. Bunun sebebi ise tarımda hayvancılıkla uğraştıkları için alt tarafına hayvan barınağında üst tarafına yukarılara çıkıyorlar ki taş evde yaşadıklarından dolayı kışın daha sıcak dursun diye. Bakın görmüş olduğunuz dar kanalların hepsi yağmur suyu biriktirmek için yapılan su kanalları. Hemen şu yeşilliğin olduğu yer ise suyun biriktiği su sarnıcı. Bakın yine burası bir kök atmosferleri görmüş olduğunuz evi sadece bir çatı görünüyor. Şimdi ise aşağı doğru uzantılı geniş kanallar göreceksiniz. Bakın. Görmüş olduklarınız ise kanalizasyon amaçlı yapılanlar. Sol tarafta. Şimdi ise küçük bir tane delik göreceksiniz. Bakın burada ışığı takip ederseniz eğer. Burası kekik yağı ve zeytinyağı domatesinin yer. Yani günümüzdeki yağ fabrikası olarak biliniyor burası da. Şimdi yaklaşmış olduğumuz yerleşim alanı ise Romalılar dönemine ait bir hamam burası. Hemen arka tarafta silindirik yapı var bakın. Görmüş olduğunuz kazanın kaynadığı yer. 3 tane bölümü var burasının. Sıcak, soğuk, ılık olmak üzere. Romalı denizciler uzun süre denizde kaldıkları için ve birçok insana karışık dönüştükleri için şehre girmeden önce hamama giriyorlar ve daha sonra şehre çıkıyorlar ki herhangi bir hastalık bulaştırmıyorlar. Bazı sarnıçların içerisinde ise kireç kuyuları bulunuyor. Yani o zamanlarda tifo, veba gibi hastalıklar fazla olduğu için insanların kireç yapılıp hastalığı geçmesini sağlıyorlar. Şu batık şehrin en son kısmında ise küçük bir tane liman göreceksiniz. Asıl limanları ise Andreake, yani bizim limanından ayrılmış olduğumuz yer olarak biliniyor. Ve burasının tampon bölgesi olarak kullanılıyor. Yani kekik yağı ve zeytinyağı burada küçük sallara bindirip en büyük limanları Andreake'ye götürüyorlar ve oradan dışarıya ihracat ediyorlar. Ve burada karadan tekneye aktarılan testilerin bazıları denize düşüyor. Biz de bunları amfor ediyoruz. Hemen teknemizin altında ise denizin dibini gösteren camlarımız var ve sehpalarımız var burada. İzlemek isterseniz eğer 1-2 dakika içerisinde orada olacağız. Artık limana doğru yaklaştıkça daha çok zengin evleri görmeye başlıyorsunuz. Bakın burada hafif denizlik bir alanda. Burası mozaiklerle yapılmış bir ev burası. Yani limana yakın olan evlerin hepsi zengin evler olarak biliniyor. Likyalılar dönemine çok da fazla ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Yani milattan öncesine dayandığı için ve daha sonra Romalıları Pers'de daha sonra Romalıları yaşıyor. İşte takip ederseniz tekrardan birkaç orijinal haç işareti var bakın. Şu an karşı size gösteriyor. Yani yuvarlak içerisinde orada. Büyük olan gösteren işte. Hemen yukarı tarafta bakın. Büyük bir tane göreceksiniz. Değerli misafirlerimiz yavaş yavaş limana doğru yaklaşıyoruz. İzlemek isterseniz eğer alt kata gelebilirsiniz.
Hemen sol tarafa doğru baktığınız zaman ise bir koy göreceksiniz. Bakın burası limanın depolama alanı. Tam orta kısmına doğru baktığınız zaman ise bir mahzen göreceksiniz. Bakın burası şarap mahzenleri ya da buğday mahzenleri olarak bilinmesidir. Değerli misafirlerim, bir çıplak gözle denize doğru bakarsanız eğer limanın başlangıcını göreceksiniz. Bakın suyun içerisinde. Bu duvarın yüksekliği suyun içerisinde 5 metre. Hemen üst tarafında ise çıkıp taşlar var. Bakın onları salakları bağlanlar. Bugün deniz çok berrak. Çıplak gözle baktığınız zaman kırık keslerden alt tarafa görebilirsiniz. Bu testilerin içerisinde sadece kekik yağı ve zeytinyağı bulunuyor. Altın ve benzer şeyler de bulunuyor. Tekrardan sol tarafa doğru bakarsanız bir örnek var. Bakın gibi projikler içerisinde bu şekilde taş uzatıp evlenetici katan ya da asfalt alanı çıkıyor ve bazıları sağlamlaştırmak bağlamında yani kirişli almak bağlamında. Tekrardan çıplak gözle denizine bakarsanız ya L şeklinde limanın rengilerini görebilirsiniz. Daha önce bahsettiğim gibi burası çok küçük bir liman, sadece sağdan yanaşabilecek olan liman. Değerli misafirlerimiz Batıkşehir burada sona eriyor. Şimdi Kadıköy'e geçiyoruz. Kadıköy'ün yaklaşık 500-600 kişi civarında bir nüfusu var. Kadıköy'ün karayla bağlantısı olmasına rağmen karayla ulaşamıyor. Sadece denize gidebiliyorsunuz Kadıköy'ü. Kadıköy'ün simgesi olarak ise suyun içerisindeki Likya layıtı var. Bütün kartpostallarda görmüş olduğunuz. Likya layıtının şekli o zamanlarda denizcilikten çok para kazandıkları için mezarlarını bile teknenin alt ve üst kısmına benzetiyorlar. Dar ve yüksek yapıyorlar. Bunun sebebi kalenin altındayız. Lahitler, mezarlar var. Hemen aşağıda bir koy var. 20'ye yakın lahit var. Aslanbaşlı lahit de varmış. Şöyle lahit tepeye doğru uzanıyor, lahitler dizisi. Kalıntılar mevcut. Burası Antalya yönü. Bu kalenin olduğu tepe, kesintisiz tepenin üzerindeyiz. Tepe geçiş şurada ve sanki diğer tepe biraz daha lahit sıklığı ile karşımda. Lahitler sanki böyle şehir dışından başlanmış. Şöyle kalenin altından başlanmış. Gereksiz kullanılmayan tepeye doğru devam etmiş. Adamların bütün hayatı tepede. Biz tepenin sadece güney yönüne baktık. Burası biraz kuzey yönüne bakıyor. Kuzey yönünde sadece deniz ve bir koy var. Sanırım bu yüz hiçbir türlü kullanılmıyor ya da kullanılıyorsa da biz bir rağbet görmedik. Belki şehrin arkası burası bilinmiyor ama çok fazla bir kaya var. Bu normal bir şey değil. Büyük olasılıkla buralar hep yerleşim yeriymiş. Öyle zannediyorum. Bu tepeyi komple adamlar önlü arkalı kullanmışlar. Büyük bir uygarlık. Yani Likyalılardan başlayıp Persler ve Greklerle devam ettiyse bayağı uzun. Bulutlar tatlı tatlı. Dünyanın en küçük antik tiyatrosu Smyrna Kalesi'nin içerisinde. Kale surları yukarıda. Smyrna Kalesi'nin tepesindeyiz. Tekne tam karşıdaki Kekova'yı takip ederek Keko'nun dibinden geldi.
Tam şu karşıdan antik batık kentin karşısından buraya doğru seyretti. Tam kalenin önünde bıraktı. 5-10 dakikalık bir tırmanıştan sonra kalenin tepesindeyiz. Kalenin tepesi tahmin edileceği üzere hakim tepe, 360 derece her yeri net bir şekilde görüyor. Burada küçük bir koy var. Köye açılan bir koy var. Şurada küçük adacıklar var. Burası Kaş'a giden güzergah. Burası Kekova'nın tam ucu. Kekova şöyle uzunlamasına devam eden kocaman bir ada. Manzara bayağı iyi, hava açık. Dayılar da eğlencenin dibine vuruyorlar. Çok mutlular. Müzik on. Geldiğimiz yön Antalya'nın doğusuna giden güzergah burası. Liman aşağıda, şu an gözükmüyor. Daha net. Burası kalenin ön yüzü. Yerleşim kalenin altında. Şurası sanırım Yıldırım Demirel'indeymiş. Aşağıda birçok işletme var. Limanı bayağı efso. Minik bir limanı var. Simenek Kalesi'nin içinde dünyanın en küçük amfiteyatrosu var. Ya 50 kişilik ya sığar ya sığmaz. Küçük bir yer. Burası kalenin güzel surları. Hala korunabilmiş mi? Yoksa restorasyonun hali bilmiyorum ama çok iyi görünüyor. Değerli misafirlerimiz, Korsan Mağarası'na yaklaşıyoruz. Fotoğraf çekmek isteyenler hemen sol tarafta fotoğrafını çekebilirsiniz. Korsan Mağarası.
Aynalı kemer, ince bere, can kurban, tatlı dile, seher vakti bir güzele vurur. Aynalı kemer, ince bere, can kurban, tatlı dile, seher vakti bir güzele vurur. Mor menekşe nergiz dizmiş boynuna, kışlık vakti aldı beni koynuna. Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü, seher vakti bir güzele vurur. Aynalı kemer, ince bere, can kurban, tatlı dile, seher vakti bir güzele vurur. Aynalı kemer, ince bere, can kurban, tatlı dile, seher vakti bir güzele vurur. Ayrılık var gözüme, uzak